Yalnızca 5 dakikalık bir cesaret bile sizi sonsuza kadar kahraman yapabilir. Bu videodaki insanların hepsi birer kahraman ve anılmayı hak ediyorlar. Kara Fatma olarak tarihe geçen 1888 Erzurum doğumlu Fatma Seher, Balkan Harbi'ne Edirne'de görev yapan kocası Subay Derviş Bey ile katılmıştı. Birinci Dünya Savaşı'nda ailesinden 9-10 kadınla hiç düşünmeden Kafkas cephesine gitmişti. Kara Fatma, Mondros ateşkesinden sonra eşi Ermeniler tarafından şehit edilen kadınları toplayarak Ermenilerle çarpıştı. Mustafa Kemal Paşa ile görüşerek görev isteyen kurduğu milis kuvvetiyle Bursa ve İzmit'in işgalden kurtarılması için mücadele eden Kara Fatma, müfrezesinde 350 kadınla birlikte savaşmıştı. Sakarya ve Başkomutanlık muharebelerine de katıldı. Üsteğmenlik rütbesine kadar yükseldi. Kara Fatma 1955 yılında Erzurum'da vefat etti. Ölmeden evvel vatan savunmasında bir kadının ne kadar önemli olduğunu göstermişti. Kanada demir yollarına çalışan Vince Coleman tek başına 300 hayatı kurtarmayı başardı. 16 Aralık 1917'de iki gemi Boğaz'da çarpıştı. Demir yollarında görevli olan Vince, patlamanın 150 metre uzağında çalışıyordu. Vince, gemilerden birinin patlayabilecek bir kargo taşıdığını biliyordu. Sulara baktığında çarpışan gemilerden birisinin patlayıcı madde taşıyan gemi olduğunu gördü. İnsanları uyarmalıydı. Hemen koşmaya başladı. Koşarken aklına biraz sonra istasyona gelecek yolcu treni geldi. Şimdi önünde iki seçenek vardı. Ya koşmaya devam edecek ve hayatını kurtaracaktı ya da geri dönecek, trendeki yolcuların hayatını kurtaracaktı. İkinci seçenek Vince'in ölümü anlamına geliyordu. Çünkü gemi her an patlayabilirdi. Dakikaları kalmıştı. Vince tereddüt etmeden geri döndü ve trenin istikameti üzerindeki durakta tehlikeli bir çarpışma yaşanacağını, geminin her an patlayabileceğini görevlilere iletti. Vince acil olarak birkaç telgraf göndermişti. Trenin beklemesini söyledikten bir dakika sonra son bir mesaj göndermişti. En son mesajında "Bu benim son mesajım olacak. Güle güle çocuklar, umarım uyarımı dikkate alırsınız" demişti. Evet, bu onun son mesajı oldu. Vince, patlamanın yaşanacağını bile bile geri dönmüş ve 300 insanın hayatını kurtarmak için kendi canını feda etmişti. Kanada demir yollarına bağlı tren, mesajı aldıktan sonra bekleme kararı aldı. Vince, patlama sırasında hayatını kaybederken trendeki yolcular 2 kilometre uzakta bekleme halindeydiler. Kanada Demir Yolları 2004 yılında Vince Coleman ismini onur listesine ekledi. 2004 yılında Tilly Smith 10 yaşındaydı. Coğrafya dersinde kıyıdan gelen suyun ve denizdeki köpüklerin ne anlama geldiğini öğrenmişti. Bunlar tsunami belirtileriydi. Smith 2004'te Tayland'daki bir plajdaydı. Tsunami belirtilerini fark ettiğinde bir şeyler yapması gerektiğini anladı. Smith hemen anne ve babasının yanına gitti ve tsunami olacağını, plajdaki herkesin alanı terk etmesi gerektiğini söyledi. Plajdaki yüzlerce insan bu uyarılar sonrasında bölgeyi terk etti. Smith aynı zamanda plaj yakınlarındaki tüm işletmeleri ve oteli de uyarmayı ihmal etmemişti. Smith'in gözlem yeteneği tsunami sahile ulaşmadan fark edilmesini sağlamıştı. Bu plaj, can kaybında olmadığı sadece bir iki plajdan birisi oldu. Smith bu kahramanlığından ötürü ödüllendirildi. Birleşmiş Milletler'den davet bile aldı. Milis kuvvetiyle Afyon Savaşı'na katılan Kara Fatma, Tarsus'un kurtarılmasında büyük yarar sağlamıştı. Gaziantep'li Yirik Fatma ise Gaziantep'in Fransızlar tarafından henüz bütünüyle kuşatılmadığı sırada düşmanın hareket edeceği haberini öğrenince karşı koymak için yola çıkan milis kuvvetine katıldı. Buna karşı koyanlar olmasına rağmen direndi ve savaşa gitti. Milis kuvvetlerine yardım eden Nafise kadınsa Yunanlar tarafından yakalanmıştı. Yunanlar direniş hakkında bilgi almak istediler. Fakat Nafise kadın işkencelere karşı koyarak hiçbir bilgi vermedi. Yahudi nefreti herkesin bildiği bir meseledir. 1943'ün sonlarında 2. Dünya Savaşı devam ederken binlerce Yahudinin hayatı tehlikedeydi. 16 Ekim 1943'te Alman askerleri Roma'nın Tiber Nehri yakınlarındaki bir gettoya baskın düzenlediler. Vittorio ve Giovanni yakınlardaki hastanede çalışan doktorlardı.
Almanların hastaneye gelip Yahudileri öldüreceğini tahmin etmişlerdi. Bu meslek onlar için sadece tıbbi metotlarla insan tedavi ederek hayat kurtarmak demek değildi. İnsanın en büyük silahı her zaman aklı olmuştur. İşte bu iki doktor o soğuk 16 Ekim gününde dahiyane bir plan yaptılar. Almanlar hastaneye doğru ilerlerken doktorlar sendrom K isminde sahte bir hastalık yaratıp bu hastalığın hastanedeki herkese bulaştığı yalanını uydurdular. Hastaneye gelen Almanlar Yahudilerin listesini istediğinde bu haberi alıp yıkılmışlardı. Doktorlar hastalığın bulaşıcı olduğunu, şu an herkesi karantina altına aldıklarını, hastanedeki hiç kimseyle temasa geçemeyeceklerini söylemişlerdi. Sendrom K ismini iki Alman subayı Herbert Kapp'la Albert Kassernik'ten almıştı. Subayların soy isimlerinin baş harfiydi. Doktorlar çocuklar da dahil olmak üzere herkesten öksürmelerini, halsizmiş gibi rol yapmalarını ve az konuşmalarını istemişti. Hastanedeki Yahudiler bu kurallara harfiyen uydular. Ahval Alman askerlerinin sadece yarım saat içerisinde hastaneyi terk etmelerini sağlamıştı. İki doktor 20'den fazla hayatı kurtarmıştı ama bu hikaye 60 yıl boyunca unutuldu. Bilinmedi. Onlar göçüp gittikten sonra hikayeleri ortaya çıktı. Kahramanlık demek belki de hiçbir zaman değeri bilinmeyecek, övgülere mazhar olunmayacak bir iyilik yapmak demekti. Bill Hast, yılan adam olarak bilinen bir bilim insanıydı. 60 yıl aşkın bir süre kendisine her gün yılan zehri enjekte etti. 170 ayrı zehirli yılan tarafından ısırılan bu adam çok faydalı işleri imza attı. Bill, yılanlar tarafından ilk kez ısırıldığında sadece 7 yaşındaydı. Çocukken eve sürekli yılan getiriyordu. O yılan getirdikçe ev ahalisi korkulu anlar yaşıyor, kaçacak delik arıyorlardı. Bill'in yılanlara karşı büyük bir takıntısı vardı. Bu takıntı onu arkadaşlarından, ailesinden, hatta eşinden bile uzaklaştırdı. 60 yıl süresince düzenli olarak birçok yılan zehrini vücuduna enjekte ettiği için kanı antikorlarla zenginleşti. Bill bunu avantajı çevirip güzel işler yaptı. Yılanlar tarafından ısırılan 21 farklı insana kanını vererek onların hayatını kurtardı. 2011 yılında hayatını kaybettiğinde 100 yaşındaydı. Geride güzel hikayeler bırakmıştı. Kahramanlardan bir diğerinin ismi ise Jesus Garcia. Garcia, Meksika demiryollarında frenci olarak görev yapıyordu. Nacosari, Sonora ve Douglas arasında Arizona hattında çalışıyordu. Garcia 7 Kasım 1907'de istasyon içerisinde uzanmış dinleniyordu. Başını sola doğru çevirdiğinde alevler içerisindeki bir trenin kendisine doğru geldiğini gördü. Dinamit yüklü tren alevlere esir olmuş, rüzgarın da yardımıyla ateş büyümüştü. Garcia hemen treni atladı ve treni tam hızla 6 kilometre boyunca kasabanın uzağına sürdü. Pratik zekası, stres anında doğru bir hamle yapması kasaba halkının hayatını kurtarmış oldu. Garcia, Meksika'da ulusal kahraman ilan edildi. Halk onu hiç unutmadı. Yunanların İzmir'e girmesiyle milli mücadele saflarında yerini alan Ayşe Hanım savaşmak için Aydın'a gitti. Aydın civarında kahramanca savaşan Ayşe Hanım'ın büyük oğlu burada şehit düştü. 1. ve 2. İnönü savaşlarına katılan Ayşe Hanım, 2. oğlunu burada şehit verdi. Sakarya Meydan Muharebesi'ne de katılan Ayşe Hanım, bu savaşta kasından yaralandı ve tedavi gördükten sonra yeniden müfrezesine katıldı. Vatan işgal altındaydı. Yunanlar Sakarya Savaşı'nı kaybetmiş, mevzilerine çekilmişlerdi. Gördezli Makbule, eşiyle bir direnç gücü kurarak dağlara çıktı. 17 Mart 1922'de Kocaeli'de cereyan eden bir çatışmada Makbule Hanım geri çekilen direniş arkadaşlarını kınadı, cesaret veren bir konuşma yaptı. Ardından da düşmana saldırdı. Gördezli Makbule Hanım o gün şehit düştü. Ancak arkadaşları düşmanı yenmeyi başarmışlardı. Unutulmaması dileğiyle. Videoyu beğendiyseniz lütfen abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.